Merve ve sihirli kalemi. Merve sabah uyanıyor. Kendini pek iyi hissetmiyor. Karnı ağrıyor ve biraz başı dönüyor. Bugün çok önemli bir sınavı var ve her zamanki gibi çok stresli. Sınavlardan önce Merve hep böyle oluyor. Aslında çok çalışkan bir öğrenci. Çok çalışıyor ama yine de sınavlardan önce stres yapıyor. Karnı ağrıyor, elleri titriyor, yataktan çıkmak istemiyor. Bugün de aynı şey oluyor. Merve yataktan kalkıyor, pencereyi açıyor ve biraz temiz hava aldıktan sonra biraz daha iyi hissediyor. Ama karın ağrısı geçmiyor. Bu yüzden anne babasını çağırıyor. Anne, baba, karnım ağrıyor. Annesi hiç şaşırmıyor ve yine sınavın var, değil mi? Diye soruyor. Merve evet diyor. Annesi, kızım, neden her sınavdan önce stres yapıyorsun? Sen başarılı bir öğrencisin. Bütün sınavlardan iyi not alıyorsun, diyor. Merve bunu biliyor ama hala stresli hissediyor. Babasının aklına bir fikir geliyor. Ben hemen geliyorum diyor ve diğer odaya gidiyor. 2 dakika sonra geliyor. Elinde bir kalem var. Gülümsüyor ve kalemi Merve'ye gösteriyor. Bak kızım, bu kalem sihirli. Bu kalem sınavlardaki bütün soruların cevabını sana söylüyor, diyor. Merve pek inanmıyor. Kaleme bakıyor. Kalem çok normal görünüyor. Bu çok sıradan bir kalem. Gerçekten sihirli mi diye düşünüyor. Ama babasını kırmak istemiyor. Bu yüzden teşekkür ederim babacığım diyor. Kalemi alıyor ve çantasına koyuyor. Kahvaltıdan sonra okula gidiyor ve sıraya oturuyor. Herkes Merve gibi çok heyecanlı görünüyor. Merve kalemini çantadan çıkarıyor ve masanın üstüne koyuyor. Kaleme heyecanla bakıyor. Bana yardım et, diyor. Sonra duruyor ve kendine gülüyor. Çok saçma, diye düşünüyor. Öğretmen bu sırada sınav kağıtlarını dağıtıyor. Merve kalemi eline alıyor. Sınav kağıdına bakıyor ve ilk soruyu okuyor. Soruyu okuduktan sonra gözlerini kocaman açıyor. Soru çok kolay. Hemen cevabı düşünüyor ve kağıda hızlı hızlı yazıyor. İkinci soru da ilk soru gibi kolay. Kalem gerçekten sihirli galiba diye düşünüyor. Karın ağrısı geçiyor ve artık elleri titremiyor. Bütün soruları kolayca cevapladıktan sonra kalemi öpüyor ve çantasına koyuyor. Sınav bittikten sonra Merve hemen babasını arıyor. Baba, kalem için çok teşekkürler. Bu kalem gerçekten sihirli. Sınavım çok iyi geçti, diyor. Babası hiç şaşırmıyor. Biliyorum kızım.
Şimdi eve gel, sana bir şey söylemek istiyorum, diyor. Merve eve gidiyor. Anne ve babası gülümsüyor ve onun yanına geliyor. Kalem aslında sihirli değil, diyorlar. Merve anlamıyor. Nasıl? Kalem bana çok yardım etti, diyor. Hayır, diyor babası. Bu senin başarın. Çok çalıştın ve sınavın her zamanki gibi güzel geçti. Kalem hiçbir şey yapmadı. Bunu sen yaptın. Bu yüzden her zaman kendine inan. Kaleme ya da başka şeylere değil. Ne demek istiyorum anlıyor musun? Merve her şeyi anlıyor. Merve artık sınavlardan önce hiç stres yapmıyor. Sınavlarda hep o kalemi kullanıyor. Ama sihir için değil, babasının mesajını hiç unutmamak için.